Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizinle irmik helvası tarifi yapacağız. Gereken malzemeler: yarım litre süt, 1,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı irmik, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Önce helvanın şerbetini yapıyoruz. Karıştırma kabının içine şekeri ve sütü ilave edip şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Dilerseniz süt ve şekeri bir tencereye alıp kısık ateşte şeker eriyinceye kadar sütü ısıtabilirsiniz. Şerbetin tamamını sütten veya tamamını sudan yapabilirsiniz. Ya da şerbetin yarısını süt, yarısını su olacak şekilde yapabilirsiniz. Şerbeti yaparken dikkat edilecek nokta içine kattığımız şekerin tamamını eritmek. Sütün içinde şekerimiz eridi. Şimdi helvamızı kavurmaya başlayalım. İrmiği en rahat pilavlık tencerede kavuruyorum. Orta ateşte tereyağını eritiyoruz. Tereyağı yanmasın diye bir miktar sıvı yağ ilave ediyoruz. Tereyağı eridikten sonra dolmalık fıstıkları ilave edip kavuruyoruz. Dolmalık fıstıklar hafif kahverengi olunca kavurma işlemini bitiriyoruz. Kavrulan fıstıkların üzerine irmiği ilave ediyoruz. İrmiği kenarlardan içe toplayıp tekrar dağıtarak yaklaşık 10 dakika orta ateşte irmiğin rengi kahverengileşinceye kadar kavuruyoruz. İrmiğin rengi kahverengi olunca üzerine önceden hazırladığımız süt ve şeker karışımını döküyoruz. Tencereyi karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte 10 dakika pişmeye bırakıyoruz. İrmik bütün sütü çekip göz göz olduğunda ocağın altını kapatıp 20 dakika demlenmeye bırakıyoruz. 20 dakikanın sonunda helvayı bir karıştırıp servise hazırlıyoruz. Şimdi servis için helva sıcakken böyle lokmalık kaselere döküp helvanın üzerine bastırıyorum. Düz bir tabağın üzerine kaseyi ters çevirip helvayı bırakıyorum. Üzerinde fıstıkla servis edebilirsiniz. İrmik helvalı dondurma için irmiğin soğumasını bekliyorum. Bir kasenin içine streç film seriyoruz. Helvaya kaşığın sırtıyla bastırarak kasenin şeklini aldırıyoruz. Helva soğuk olduğundan biraz zor şekil alıyor. Şekil verdiğimiz helvanın içine dondurmayı koyuyoruz. Düz bir tabağa kasenin üstüne oturtturup kaseyi tabakla beraber ters çeviriyoruz. Dağılan kenarları kaşığın ters tarafıyla toparlayabilirsiniz. Yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle ve saygıyla kalın. Hoşça kalın.